Herkese merhaba. Bugün Nutella yapıyoruz. Tarife hemen başlayalım. Çiğ fındık kullanıyorum. Böyle bir bardak. İkinci bardak böyle çok az bir boşluk var. Böyle 300 gram oldu. 50 daha katıyorum ve 350. 2 parmak yüksekliğinde 50 gram daha. 2 su bardağı artı çeyrek bardak daha. 350 gram fındık kullanacağız. Bir spatula yardımıyla kenarları aşağı indiriyorum tekrar. Her seferinde güzelce sıyırıyorum bu kenarları. Kıvam çok önemli. Bunlar kalırsa olmuyor. Tekrar devam. Artık hamur kıvamına gelmek üzere. Bundan sonra daha çok dinlendire devam edeceğim. Çünkü hamur kıvamına geldikten sonra çok çabuk ısınıyor. Hazne ısındı. Biraz buzdolabına götüreceğim daha uzun soğusun diye. Yoksa daha uzun zaman alıyor. Kıvamı böyle. Bu noktada kakao ekliyorum. Ham kakao. Yarım bardak. Dolu dolu bir bardak Hindistan cevizi sütü tozu. Çok az da fazla bir bardaktan. Açıklamalar kısmında gram olarak da yazıyorum. Onu da aktarıyorum. Hindistan cevizi yağı kaşıkla ölçüsünü göstereceğim. Oda sıcaklığında katı olduğu için bir tava aldım. Tavanın içine sıcak su koydum ve üzerine de bu şekilde yağ koydum. Eridi. 7'den çok az. Tozlar kenarlara gelmesin diye önce kaşıkla sonra robotu çalıştırmaya devam edeceğim. Kaşıkla böyle alıyorum, aktarıyorum. Biraz konsantre bir kıvam gibi şu an. Bu tamamen kaybolacak. Neredeyse hemen hemen su gibi bir kıvama gelmesi gerekiyor. Bu kıvama değil, söylediğim kıvama gelene kadar robotu çalıştırmaya devam ediyorum. Şu anda gayet oldukça sıvı gibi duruyor ama değil. Böyle olmaması gerekiyor. Çok çok sıvı olacak. Kaşıkla aktardığımız zaman neredeyse söylediğim gibi su kıvamında olması gerekiyor. Her seferinde kenarları içe itiyorum. Bunları her seferinde içine göndermezsem katı olarak kalıyor ve kıvam koyulaşıyor. Kıvam koyu olduğu için de olmuyor o zaman. Tuz eklemeyi unuttum. Tuzunu da ekliyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde. Yoğun değil, çok sıvı olması gerekiyor. Böyle su gibi. Su gibi demek de olmuyor da tam. Şöyle dibinde herhangi bir tortu yok. Oldukça homojen bir kıvamda. Balla tatlandırıyorum. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Balı attıktan sonra koyulaşmaya başlıyor. Yani bal daha koyulaştırıyor çikolatayı sıvı olmasına rağmen. Çikolatanın ısısı biraz yüksekse eklediğim zaman tam kıvamı ayarlayamam o zaman. Karışım soğusun sonra ekleyelim balı. Böyle bir miktar bal ekliyorum. Yarım bardaktan biraz daha fazla. Balı her zaman kontrollü eklemek gerekiyor.
fazla olursa kıvam koyulaşıyor. O zaman da kurabiye kıvamına dönüyor. Ben de hepsini eklemedim. Önce karıştırıyorum. Balı en son eklemek gerekiyor. Eklemeye devam ediyorum. Kakaoyla falan ekleyip robotu çalıştırınca bal kesiliyor içinde. Bir gün sonra biraz daha kıvam alıyor ve koyulaşıyor. Onu da göz önünde bulundurun bal eklerken. Bu arada kakaoyu falan, kakao ve süt tozunu ekledikten sonra yarım saat robot çalıştı. 1-1,5 saatimi aldı. Ama aralarda durdurdum. Robotun çalıştığı zaman yarım saatte. Sizin kullanacağınız robotun gücü daha zayıfsa daha çok zaman alabilir. Ya da daha güçlüyse daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Söylediğim gibi çok sıvı olan bir kıvama kadar getiremezsek biraz bal ekliyorum. Kıvam koyu olursa ya da fazla bal eklenirse böyle oluyor. Bir gün sonra da bu tamamen hamur kıvamına geliyor. Böyle sıvı kalmıyor. Yani şu an bu kıvam iyi sayılır ama yarın için kötü bir kıvam. Yani böyle olmaması gerekiyor. Böyle olmasın diye de balı kontrollü eklemek gerekiyor. Hem de bal eklemeden önceki halinin çok sıvı olması gerekiyor. Çikolatayı bir gün bekletip kıvamını ertesi günde göstereceğim nasıl olduğunu. Şu an böyle. Tadına da bakıyorum hemen. Tadı çok 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 iyi. Afiyet olsun. Söylediğim gibi yarın yine kıvamını göstereceğim. Bir gün sonraki hali. Böyle bir kıvam. Afiyet olsun.